Şimdi cinsiyet değiştirme denilince bu iki yönden ele alınması lazım. Bir tanesi cinsel gelişim bozukluğu olan kişiler vardır. Yani Evet, bakarsınız 1 milyarda bir Siyam ikizleri oluyor değil mi? oluyor. Kafadan bitişik, vücudu bitişik falan. Çok nadir de olsa böyle şeyler olabiliyor. Bu cinsellik açısından da bazen hünsa dediğimiz fıkıhta intersex deniyor günümüzdeki ifadesi. Hünsa'nın karşılığı. Cinsel gelişimde bozukluk olan kişiler olabilir. Şöyle düşünün, mesela 5 parmak normaldir değil mi? Evet. Bazı insanlarda 6 tane olabiliyor. Yahut bir kuzu bakıyorsunuz 3 ayaklı, 4 ayaklı doğabiliyor. Ama bu milyonda, milyarda bir de olsa böyle şeyler olabilir. Peki cinsel gelişim açısından sıkıntılı olan bir kişiye genetik ve hormonal tedavi uygulanması lazım. Bunun yapısı itibariyle erkek mi kadın mı olduğu noktasında baskın olan gücün ortaya çıkarılması gerekiyor. Zaten bizim hünsa konusu işlenirken fıkıh kitaplarımızda kadın mı erkek mi konusuna şöyle davranırsa erkek, böyle davranırsa kadın gibi bir takım şeyler söylenir. Günümüzde bu neyle olabiliyor? Ya tıbbi tedavi cihetine gidilebiliyor. Hormonal destek, genetik yapının e, üzerinde çalışmak suretiyle o eksikliğin giderilmesi halidir. Evet. Yani bir uzuvda eksiklik varsa onun yerine getirilmesi gibi. Yahut fazlalık varsa onun alınmak suretiyle normal hale getirmek. Bu cinsel yapı bozukluğu, Evet. gelişimdeki bozukluk. Ha bu dinen caizdir. Ya bunda bir sıkıntı yok. Peki caiz olmayan ne hocam? Yani siz bizim karşı geldiğimiz nedir? Cinsel kimlik bozukluğu var bir de. Transseksüel deniliyor. Evet. Mesela şahıs erkek ama kendisini bayan olarak düşünüyor. Yani öyle bir his var. Erkek ama kendini kadın kabul ediyor yahut kadın kendisini erkek olarak düşünüyor. Evet. Böyle bir yapı var. Kimlik bozukluğu diyoruz buna. Ha işte bu caiz değil. Bu transseksüel dediğimiz 4 harfli bir grup var ya, onun T'si neyle ilgili? Transseksüel dediğimiz. Ben kendimi bayan olarak hissediyorum, görüyorum. Dolayısıyla bayan olacağım diyebilir misiniz? Dinen böyle bir şey caiz değil. Hatta Cenab-ı Hak Nisa suresi 119. ayet-i kerimede bunu açıkça yasaklıyor. Kadına benzeyen erkek, erkeğe benzeyen, benzemeye çalışan kadına Allah lanet etmiştir hadisi de var. Dolayısıyla transseksüel dediğimiz günümüzde öyle bir ifade var. Bu da yani kimlik bozukluğundan kaynaklanıyor. Ne yapalım hocam? Yani bu tür düşüncesi olan insanlarla münasebetimiz nasıl olacak? Evet. Bu kardeşimiz bir sıkıntılı. Yani başka psikolojik sıkıntıları olan insanlar olabiliyor. Bunların da böyle bir takıntısı var. Ne yapılması lazım? Bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Yani psikolojikman bunu tedavi edeceğiz. Ben kendimi bayan hissediyorum. Dolayısıyla bayan olacağım. Vücudu değiştirmek böyle bir şey dinen zaten caiz olması mümkün değil. O halde cinsiyet değiştirmede caiz olmayan hangisi oluyormuş? Cinsel kimlik bozukluğu dediğimiz. Evet. Ama yapıda bir anormallik varsa, o anormalliğin giderilmesi tedavi yöntemiyle onunla bir sakınca söz konusu olmaz. Yani bu hislerle hareket edilmez hocam. Ben böyle Yani hissediyorum olmaz. diyerek böyle bir tercih yapmak doğru olmasa gerek. Olmaz tabii, öyle bir şey olabilir mi? Yani kadın gibi yürüyor erkek. Evet. Yani kadının yürüyüş şekli bellidir. Yahut bir hanımefendi kendisini erkek kabul ediyor.
erkeksi hareketler, erkeksi tavırlar, davranışlar. Niye öyle? Ben kendimi böyle düşünüyorum. Bu benim şey olarak hakkım da diyorlar. Evet. Yani özgürlük. Dolayısıyla bu özgürlüğüme kimse müdahale edemez diye de bu kardeşlerimizin serzenişleri oluyor ama ya bunlarla mutlaka iyi ilişkiler içinde olmak ve kendilerine bir takım hakikatleri mutlaka öğretmek lazım. Hocam tabii bu iyi ilişkilerde olmaya bir parantez açalım isterseniz. Hem ülkemizde hem yurt dışında ciddi destek kampanyaları da başlatılıyor bununla ilgili. Hatta yani sosyal medyayı da meşgul ediyordur. Öyle iddialı destekler var ki işte bu uğurda başörtümü yakarım diyenler var hocam. Yani onlara nasıl yaklaşmalı veya bakmalı diye sorsam size. Yani bu konuda aklıma birkaç hikaye geliyor. Bir tanesi hikaye, bir tanesi gerçek. Buyurun. Şimdi insanlarımızın konuşma kabiliyetleri zayıfladı son dönemde. 200-300 kelimeyle hayatımızı devam ettiriyoruz. Yani halbuki binler, 3000, 5000, 10.000 kelime bilmek lazım. Meramınızı iyi anlatabilmeniz için. Evet. Bu kelime eksikliği olan, meramını tam anlatamayan bir hoca efendi varmış. Vaaz ediyor kürsüde. Allah Teala'nın mekandan münezzeh olduğunu anlatacak. Allah Teala'ya mekan isnat edilemez. Allah yukarıda diyemezsiniz mesela. Aşağıda denmez, sağda denmez, solda denmez. Evet. Şimdi bu mekandan münezzeh olmayı anlatırken şöyle diyormuş. Allah ne yukarıdadır, ne aşağıdadır, ne sağdadır, ne soldadır, ne öndedir, ne arkadadır. Şimdi cemaat olarak ne dersiniz? İşlerinden birisi diyormuş ki, aslında inkar edecek, etmiyor ama bir türlü söyleyemiyor diyormuş. Şimdi bir böyle zafiyetimiz var. Meramımızı düzgün anlatamadığımız için böyle bir sıkıntı var. Sizin derdiniz ne? Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu ifade etmek. O meseleyi bile bilseniz güzel anlatırsınız. Bazen öyle kelam edilir ki Cenab-ı Hakk'ın rızasına aykırı bir ifade olur. Başörtümü yakarım. Siz başörtüsünü niçin takıyorsunuz? Değil mi? Yani insan niçin takar? Keyfimden takıyorum, ibadet amacıyla takıyorum. Yani insanlar bu konuda hür. Başörtüsü Allah'ın emri olduğu için takılır. Yoksa falanca şey sebebiyle başörtümü yakarım, şunu ederim, bunu ederim demeniz Cenab-ı Hakk'ın rızasına uymaz. Ve bunu şöyle de anlamak lazım. Mesela haberlerde okursunuz, hırsızlık konusunda mahir olan bazı diyelim bayanlar oluyor. Bir mağazaya giriyorlar, bir şeyler çalarken tespit ediliyorlar. Hemen ne yapılıyor? Güvenlik güçlerine haber veriliyor. Güvenlik güçleri bunları tutuklayacağı sırada bunların bir alışkanlığı var. Hemen üzerlerine ne yapıyorlar? Vücudunu, mahrem yerlerini açıyor. Bu tür haberleri izlersiniz. Şimdi bu başörtümü yakarım demekle bu olay arasında bayağı bir benzerlik var. Hocam nasıl var? Mesela livata hadisesi o LG bilmem ne de o var. Değil mi? Var. Çok tehlikeli bir şey. Cenab-ı Hak bir kavmi helak etmiş. Siz bunları bu fiilinden dolayı şey yapıyorsunuz, onaylamaya çalışıyorsunuz. Bu yaptığınız LG'yi desteklemek aslında hırsızlığın 10 katı, 100 katı daha da günahtır. Transseksüel, lezbiyen neyse bir sürü şeyleri var da karma karışık. Aile hayatını mahvediyor. Erkek erkeğe evlilik, kadın kadına evlilik. Evet. Amerika'da bu kanun onaylandı maalesef bugünlerde. Şimdi böyle bir şey mi arzuluyorsunuz da? Yani bir Müslüman böyle bir şeye nasıl razı olabilir? Yani bununla siz aslında ülkeyi mahvediyorsunuz. İslam alemi mahvolur. Düşünün bir apartmandasınız. 20 tane daire olsun. Bir aile böyle olsa. Erkek erkeğe evli. Güya. Onaylansa onaylanmaz öyle bir şey olmaz da. Mesela Hollanda'da bu tür şeyler var. Oturduğunuz binada bu tür yaramaz insanlar var.
Peki ailenizi nasıl muhafaza edeceksiniz? Toplumun ahlakı nereye gidecek, ne olacak, ne bitecek? Şimdi bir kelam ederken o sözün nereye vardığını iyi bilmek lazım. Az önceki vaiz efendi gibi meramınızı iyi anlatamıyorsunuz. Bir de destek verdiğiniz grup Allah'ın lanetlediği grup. Livata, transseksüellik, lezbiyenlik, yani bir sürü anormal, yani az Evet. önce erkek erkeğe evlilik Türkiye'de olacak olsa ne minareler sizi kurtarır, ne o asılı bayraklar, semadaki bayraklar sizi kurtarabilir. Ve bu yapı öyle bir yapı ki bu tür insanlar aslında ülkeyi savunmak için hiçbir gayretin içine girmezler. Zaten bunların desteklenme sebepleri ülkeleri mahvetmek ve neslin devamını ortadan kaldırmak. Yani çocuk nesil olmasın gibi bir düşünce var ve maddi olarak da ülkeler çok miktarda paralarla bunları destekliyorlar. Allah rızası için değil tabii. Cemiyeti mahvetmek, bozmak falan gibi. Şimdi başörtümü yakarım diyen kardeşim, demek ki bir hırsızın 10 katı, 100 katı daha günah olan bir şeyi onaylıyor. Bilmeden de olsa yani. Onlar da bizim kardeşlerimiz, hataları var, şu var, bu var ama ben ne dedim? Onlara müsbet anlamda yaklaşmak lazım. Hataları var, onları anlatacağız. Ama onların fiilini biz onaylayacağız anlamında değil. Yani bir de o hırsız kadın ne yapıyordu? Üzerine açıyor. Her şeyini açan tipler var. Bundan ne farkınız oluyor? Yani kötü bir fiil icra etmiş. Sırf yakalanmamak için her şeyi açmaya gayret ediyor. Evet. Yani böyle de bir yapı ancak böyle anlatılabilir. Dolayısıyla kim ne tür kelam edeceğine dikkat etmesi lazım. Yani cemiyetteki her kardeşimiz bizim gibi düşünmek durumunda değil ama yani bir mesele hakkında fikir beyan ederken önünü, arkasını, sağını, solunu iyi düşünmek lazım. O sözümüz Cenab-ı Hak nazarında ne ifade eder? Mevla bizden razı olur mu, olmaz mı gibi konular üzerinde herkesin düşünmesi gerekiyor.